Merhaba arkadaşlar. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere toplamda 5 adet düğme kullanarak ve 1,5 yumak Himalaya kullanarak hazırlamış olduğum bu yeleğin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Himalaya Antipinik özellikle Everyday Bebelüks'ten toplamda 1,5 yumak kullandım. 3,5 numara şiş ile hazırladım arkadaşlar. Yeleğimizi gördüğünüz gibi 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma. Boy uzunluğu toplamda 32 santim, en uzunluğu ise 29 santim uzunluğunda bir çalışma hazırlamış oldum. Yeleğimizin arka görünümü ise bu şekilde arkadaşlar. 2 ilmek aralarda haroşa kullandım ve 2 ilmek düz ile örerek ve çiftli lastik, yani 2 ters 2 düz olarak çift lastik kullanarak hazırlamış olduğum bir yelek oldu. Yapımı gayet kolay. İlk defa örgüye başlayan arkadaşlarım bile rahatlıkla hazırlayabileceği bir örnek oldu arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. İlk önce sağ yanımızı, daha sonra sol yanımızı öreceğiz ve arka bedenimizi tamamlayarak omuzlarımızdan birleşerek tamamladığımız bir yelek çalışması olacak. İpimi 50 santim kadar bırakıyorum ve toplamda şişime 36 ilmek takarak başlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ilmeğimizi şişimize taktık. Ben 3,5 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. İpi kalın olanlar 4 numara ile de hazırlayabilirler. Şimdi bu 36 ilmeğimizi ilk önce gidiş 1 dönüş 2 olarak düşündüğümüzde bir lastik çalışması yapacağız ve 10 sıra kadar 2 ters 2 düz öreceğiz. 2 düz ile başladım. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 ters 2 düz örgümüzü örmüş olduk. Bu kadar lastik çalışması bizim için yeterli. Burası örgümüzün sağ yanı olduğunu söylemiştim. Baştan 7 ilmek ön kısma haroşa düşecek şekilde örgümüzü örüyoruz. Kendi tekniğinize göre haroşaları nasıl örüyorsanız arkadaşlar, 2 sıra haroşa 2 sıra düz şeklinde kenar lastiğimiz devam edecek. Buna göre örgünüzü örmeniz gerekiyor. Tekniklerimiz birbirimizden farklı olsa da ön yüze haroşa düşecek şekilde ilmekleri almanız gerekiyor. Baştan 7 ilmeği haroşa olarak ördükten sonra kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Geriye 29 ilmeğim kaldı. Başa kadar ilmeklerimizi düz ördük. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra örgümün arka tarafına dönüyorum ve son 7 ilmeğim kalana kadar ters örgüme devam ediyorum. Son 7 ilmeğim haroşa tekniğiyle öreceğim ilmeklerim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğimi de haroşa tekniğimle
örüyorum arkadaşlar. Ön yüze bir sıra haroşa düştü. Şu an gördüğünüz gibi ilmeklerimi. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 sıra haroşa oluşması için bu sırada yine 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle alıyorum. Üç, 6, 7 ve yine başa kadar ilmeklerimi düz teknikle örüyorum. Dönüşte yine son 7 ilmeğim kalana kadar ters örgümle devam ediyorum. Son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğimi de yine haroşa tekniğimle öreceğim. Sıramın başına geldik. Gördüğünüz gibi lastik çalışmamızın ilk 2 sırası kenarlarda haroşa oluşumu tamamlamış olduk. Şimdi lastik çalışmamız nasıl devam ediyordu arkadaşlar? 2 sıra haroşa ve 2 sıra düzden oluşması gerekiyor. Bunun için 3. sıramıza başladığımda bütün ilmeklerimi düz tekniğimle örüyorum. Arka taraftan dönüşte yine bütün ilmeklerimi ters teknikle öreceğim ve ön yüze 2 sıra düzüm oluşmuş olacak. Biliyorsunuz haroşa örerken arkadaşlar bir gidiş bir geliş tek sıra oluştururken düz örgülerde gidiş bir dönüş 2 şeklinde 2 sıramızı elde etmiş oluyoruz. Bunun için de ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters geldiğimde 2 sıra ön yüze düzüm oluşmuş oluyor. Şimdi başa kadar düzlerimi ördüğüme göre bütün ilmeklerimi başa kadar ters olarak örüyorum. Burası örgümüzün sağ yanı olduğu için de ilk evi çalışması yapmıyoruz. Sol yanımızı örerken ilk düğme kısmımızı ayarlamalarını yapacağız. Şimdi cep çalışması var arkadaşlar, çok basit bir şekilde. Birkaç sıra sonra da ön yüze düşecek şekilde basit bir cep görünümü oluşturacağız. Şimdi başa kadar bütün ilmeklerimi ters ördüğüme göre bakıyorum. Gördüğünüz gibi 2 sıradan oluşan düzümüz oluşmuş oldu. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle ördüm. Kalan 29 ilmeğimi düz. Arka taraftan son 7 ilmeğim kalana kadar ters. Son 7 ilmeğimizi haroşa tekniğimizle öreceğiz ve bu lastik çalışmamız örgümüz bitene kadar bu mantıkla devam edecek. Evet, örgümüzün şöyle bir son görünümüne bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 ilmek haroşamızı ördük. 2 sıra, 2 sıradan oluşan düzümüz, 2 sıradan oluşan haroşamız, 2 sıradan oluşan düzümüz ve 3. kez ikili haroşa görünümü yapacağımız kısımdayız. Şimdi baştan 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle alıyorum ve bu kısma başlarken de küçük bir cep görünümü yapmaya başlayacağız. 7 ilmek haroşa tekniğimle ördüm. 2, 4, 6, 7. Takip eden 8, 9, 10, 11, 12. 12. ilmeğime kadar da düz ördüm. Yani 7 ilmek haroşa ördüm arkadaşlar ve 5 ilmek düz örmüş oldum. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve 2 ilmek haroşa tekniğimle örmem gerekiyor. 1, 2. 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa. Kaç oldu? Şimdi bakalım arkadaşlar. 6 ilmeğimizi örmüş olduk. 2 ilmek düz ördük. 8. 2 ilmek haroşa ördük. 10. 2 ilmek düz ördük. Ve 2 ilmek haroşamızı ördük. Geriye kalan ilmeklerime bakıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Geriye de 10 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Örgümde geriye dönüyorum. 10 ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bundan itibaren 2 ilmek haroşa düşecek ön yüze. 2 ilmek ters öreceğim. 2 ilmek haroşa öreceğim. 2 ilmek ters. 2 ilmek haroşa öreceğim. 2 ilmek ters. Tersimi ördükten sonra 2 ilmek daha haroşa tekniğimi kullanıyorum. 5 ilmek tersimi örüyorum. Ve 7 ilmek yan patımın haroşasını örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane haroşa ve aralarda 3 tane ikili tersimiz olacak şekilde ilmeklerimizde küçük bir cep görünümü sağlamış olduk. Şimdi tekrardan haroşa öreceğim. Sıramdayım kenar lastiğimin. 7 ilmek haroşa tekniğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümü örüyorum. 2 haroşa, 2 düz. 2 haroşa, 2 düz. 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 10 düz ile sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cep çalışmamız ortada kendini belli etti. Arada haroşalarımız, 2 haroşamız, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz ve 2 haroşa olarak devam edecek. Şimdi örgümüzde kaç sıra haroşa oluşamana kadar bu cep çalışımına devam ettim. Kenarda 10 ilmek bitimde ve arada 5 ilmek düz ve kenar lastiğimiz, toplamda kaç sıra ördüğümün net bilgisini yine sizlerle paylaşacağım. Örgümüze aynı bu mantıkla örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle örgümüzü koyalım ve bir bakalım. Gördüğünüz gibi kenar lastik çalışmamız devam ederken ortada 2 haroşamız ve 2 düzümüzle bir cep görünümü sağladık. Şimdi bu cep görünümün kapanışını yapacağız. Kenardan 1, 2, 3, 4, 5. haroşamızı ördük ve düz kısmımıza geçeceğiz. Aradaki şu kısımdaki haroşa sıra sayımız ise 8 kez haroşalarımızı yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Baştan 7 ilmek patımız için düz sıramızdayız. Düzlerimizi örüyoruz. Takip eden 5 ilmek düzümüz vardı. 5 ilmek düzümüzü de ördükten sonra artık bütün ilmeklerimizi, yani bu cep çalışması yapmış olduğumuz ilmeklerimizi haroşa olarak devam ettireceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimizi haroşa ördük ve kalan 10 ilmeğimizi düz örgü örerek sıra sonuna geliyoruz. Tekrar örgümün arka tarafına dönüyorum. 10 ilmeğimizi ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 ilmeğimizi ön yüze haroşa düşecek şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve geriye kalan bütün ilmeklerimizi düz örerek sıramızın başına geliyoruz. Cebimizin kapanışı için birinci sıra haroşamızı oluşturduk. Toplamda 3 dişten oluşacak haroşamızın olması gerekiyor. 2 sıra daha aynı işlemi yapacağız. Şimdi 7 ilmek haroşa sıramızdayız. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Arada 5 ilmek düzümü örüyorum.
14 ilmek haroşamı örüyorum. Ve 10 ilmek düz ile sıramı tamamlıyorum. Ve bunu bir kez daha aynı işlemi tekrarlayacağım. Ve bakıyoruz arkadaşlar. 3 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi örgümüzün kenar lastiği devam ediyor. Şimdi yapacağımız işlem sadece kol çalışmasını yapacağımız yere gelene kadar düz örgümüze devam etmek. Artık kenar lastiğimize dikkat ederek bütün ilmeklerimizi düz, ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek devam edelim örgümüze. Evet arkadaşlar, şimdi kenar lastiğimizden haroşa tabanımızdan saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 kez ikili haroşalarımızı yaptık. Şimdi düz kısma başlarken artık örgü stilimizi yeniden değiştiriyoruz. Baştan 7 ilmek düzlerimi örüyorum. 7 ilmek düzümü ördükten sonra arkadaşlar 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz ve bir ilmek kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkadaşlar 2 ters, 2 ilmek haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, ilmeğimin geliş yönüne göre örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 2 ters 2 düz 2 ters 2 haroşa, 2 düz 2 haroşa şeklinde hem arkadan hem önden örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi kol çalışması, kol kesim çalışması yapacağımız yere başlayacağız. Toplamda 3 arada 3 diş haroşa boyunda ördük ve örgümüz bundan sonra bu teknikle devam edecek. Sadece kol kesimimiz ve yaka kesimlerimize dikkat edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez de ikili haroşamızı örmüş olduk. Şimdi düz öreceğimiz kısımdayız. 7 ilmek baştan düzlerimi örüyorum ilk etapta. Burası haroşa ve düz örgümüz devam edecek. Bunun için 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. Şimdi bakıyorum. 2 3 5 6 7 8 9. Kenar ilmeğimizle birlikte burada kol altı çalışması yapacağımıza göre arkadaşlar 2 4 6 7 ilmek 4 ilmek kestik. Tamam. Şimdi 11 ilmek kalana kadar, yani şu düzümüzden sonrasına kadar örgümüzü aynı teknikle örmeye devam ettik. 2 haroşamı daha yapıyorum. Şu an kalan 11 ilmeğimi sadece haroşa olarak örmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir kesim yapacağız. 11 ilmeğimizi sadece haroşa ördük. Dönüyorum. Yine haroşa tekniğiyle 11 ilmeğimizi örüyoruz. 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi ilmeklerimizin geliş yönüne göre öreceğim. 2 haroşa, 2 ters. 2 haroşa, 2 ters. 2 haroşa, 2 ters,
2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 7 ters ile sıramı tamamlamış oldum. Tekrar örgümde dönüyorum. Şimdi haroşa öreceğimiz kısımda olduğumuza göre 7 ilmek kenar lastiğimizde 7 ilmeklik haroşalarımızı yine örüyorum. Takip eden 2 ilmeğimiz haroşa, onları da ördük. 2 düz, 2 haroşa olarak 11 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Bir ilmek kala bütün ilmeklerimizi haroşa tekniğimizle örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Takip eden ilmeğim 2 haroşa ve 2 ters. Ve 7 ilmeğimizde haroşa tekniğimizle örerek sıramızın sonuna geldik. Lastik çalışmamızdaki örüntümüze devam ediyoruz çünkü. Bakıyoruz, bir sıra haroşamız oldu. Şimdi şu kısımda bir sıra düz öreceğimiz yere geldik. Buna dikkat ediyoruz. 7 ilmek haroşa kenarımız için, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz olarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Şimdi 11 ilmeklik kısma geldiğimize göre bu ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyorum. Örgümde dönüyorum. 11 ilmeğimizi yine ters örüyorum. Tıpkı yan patlarımızdaki gibi bir kol çalışması yapacağımız yerdeyiz. Çünkü lastik çalışmamıza burada da başladık. Ama buradaki sayıyı keserek eksilteceğiz. Bir sıra daha ördükten sonra. Şimdi ilmekleri geliş yönüne göre haroşalarımı haroşa, terslerimi ters, sıramı tamamlıyorum. Şimdi bakalım örgümüzün son haline. Kenar patımız devam ederken gördüğünüz gibi buradaki lastik çalışmamız da devam ediyor. Şimdi bu sıramızda artık yaka oyuntularımıza da başlıyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Düz kısımda olduğuma göre ilk önce baştan 7 ilmeğimi düz olarak örmem gerekiyor. İki, 4, 6, 7. Takip eden 2 ilmeğim haroşa olduğu için ikisini birlikte yine haroşa tekniğini alarak bir kesmemi yapıyorum. Ve 2 düzümle devam ediyorum. 2 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz. Şurada ipimin katına açılmış, bunu düzeltmek istiyorum. 2 düzümü, en son 2 düzümü ördüm. Burada 11 ilmeğimi haroşa tekniğiyle örüyorum arkadaşlar.
Dönüyorum örgümde. Şimdi 4 ilmek kesme yapacağız kolumuz için. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek haroşamı örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Birinci kesme. Bir ilmek haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İkinci kesme. Bir ilmek ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden attım. Bir ilmek ördüm. Arkadaki üzerinden attım ve 4 kez kesme yaptım. Şimdi bir ilmek sağ şişimde. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa ile yine kol lastik kısmımıza başlamış olduk. Şimdi 2 ilmeğimiz haroşa, 2 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz haroşa, 2 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz haroşa, 2 ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz haroşa tekniğimizle ördük. Burada 2 ilmeğimizi ters ördük. Bir tane kesme yapmıştık hatırlarsanız. 2, 4, 6, 7 ilmeğin haricinde ortada bir ilmeğimiz var. Bunu da haroşa tekniğiyle ördük. Ve şimdi 7 ilmeğimi düz teknikle örerek sıramın başına geliyorum. Kol kesimimizi de yaptık ve yine yaka oyuntumuza başlamış olduk. Aynı sıramızda. Şimdi burası 2 haroşa, bir sıra düz şeklinde devam edecek. Tıpkı şu öndeki lastik çalışmamızı kolumuzda da uygulayacağız. Ve bir taraftan da eksiltme çalışmalarımız devam edecek yakamız için arkadaşlar. Şimdi haroşa öreceğimiz kısımda olduğumuza göre haroşalarımı örüyorum 7 ilmek. 2, 4, 6, 7. Şimdi bir ilmek haroşa, bir ilmek düzüm var burada. Düzümün yönünü değiştiriyorum kesmemin düzgün durması için ve bu 2 ilmeği birlikte alarak ikinci kesmemi yapıyorum. Takip eden bir ilmek düzümü yine sırasına uygun şekilde ördükten sonra 2 haroşa, 2 düz şeklinde örgüme devam ediyorum. İki haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 2 düz ve 2 haroşa kenar haroşamız oluyor. Geriye kalan 7 ilmek haroşamız ise ikinci sıramız oluyor. Bu kısmımızı da ördük. Dönüyorum. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. Model çalışmam için 2 haroşam var. Bunu da ördüm. 2 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa olarak devam ettim örgüme. Ve kalan 7 ilmeğimi kenar patım için örüyorum. Örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her sırada bir ilmek eksilteceğiz. Kesmelerimize devam edeceğiz ve kenar patlarımızda aynı şekilde lastiklerimizle devam ederek örgümüzde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, kesme işlemlerimize devam ettik. Kol çalışmamızdan sonra şu an şişimde 18 ilmek kaldı. 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz olarak ortada ilmeklerim var ve kenarlardaki lastik çalışmam da devam ediyor. Kol kesiminden sonra kol kesimiyle birlikte en son 4 ilmeğimizi eksiltmiştik ve onun sonrasında 1 2 3 4 kez de haroşamızı ördük gördüğünüz gibi. Şimdi omuz boyu oluşana kadar bu 18 ilmeğimizi devam ettiriyoruz örgümüzde arkadaşlar. Omuz boyumuz oluştuktan sonra arka bedenimizi öreceğiz ve örgümüzü arka bedenimizle birleştireceğiz. Şimdi örgümün sıra örüntüsüne bakıyorum. Düz örmem gereken sıradayım. 7 ilmek düzüm örüyorum. Artık kesmelerim bitti. 18 ilmek benim için
omuz sayısı uygun bir sayı. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördükten sonra 2 düzümü örüyorum. 2 haroşamı örüyorum. Bakıyorum kenarlarımda 7 ilmek haroşa sıramdayım. Bu şekilde kenar lastiklerine dikkat ederek örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım kol altından sonra ne kadar ördük? 7 haroşa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 haroşa boyunda ördük. Bu da yeleğimiz için yeterli bir boy mesafesi oluşmuş oldu. Bu omuz mesafesi bizim için uygun arkadaşlar. Şimdi yeleğimizi bu şekilde bırakacağız ve arka beden çalışmasına başlayacağız. Arka bedenimiz sadece düz örgülerden ibaret olacak arkadaşlar. Omuz birleştirmesini birlikte yapacağız. Arka bedenimiz için önlerimize 36 ilmek başladığımıza göre 62 ilmek. Arka bedenimiz için 62 ilmek başlamak uygun olacak. Bu 62 ilmeği tıpkı önümüzdeki olduğu gibi 10 sıradan oluşan 2 ters 2 düz lastik çalışmamızı yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısma, şuradaki haroşa kısmımıza gelene kadar sadece düz örgüden ibaret olarak öreceğiz. Düz örgü olarak öreceğiz. Ondan sonra yine kol kesimlerimizi birlikte yapacağız arka bedenimizin. Evet arkadaşlar, şuradaki 2 ters 2 düz haroşa kısmımızı yapacağımız yere kadar arka bedenimizi ördük. Arka bedenimizi hatırlarsanız toplamda 62 ilmek başlamıştık. 62 ilmeğimizi 2 ters 2 düz şeklinde 10 sıra kadar lastik çalışmasını yaptık. Tıpkı yan çalışmamız gibi. Ve şimdi kol çalışmamızı yapmadan önceki aksesuar çalışmasını yapacağımız yere kadar gelmiş olduk. Burada ne yapıyoruz? Örgümüzü ki ne kadar ördüğümüzü sayı olarak bilmek isteyen arkadaşlar, şu arkadaki ters örgüyü saydığınızda 2 ters 2 düz örgümüzün bitiminden kol çalışmasını yapacağım yere kadar toplamda 47 sıra örmüş oldum. Çünkü diğer örgümüzde bu kısma kadar ki şu mesafedeki ördüğümüz sıra sayısı 47 sıraydı. Şimdi baştaki kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğimi düz olarak alıyorum. Şimdi 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. Ön yüze haroşa düşecek şekilde örmeniz gerekiyor. Herkes kendi tekniğine göre arkadaşlar. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz. Başa kadar bu şekilde devam edelim. En son 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeğim ile sıramı tamamlamış oldum. Kenarlarda birer tane kenar ilmeği bıraktık örgümüz için. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Ve 2 tersle başlıyorum çünkü düz de bitti. 2 ters, yine ön yüze 2 haroşa düşecek şekilde arka tarafta da örgümüze devam ediyoruz. İki ters, 2 haroşa, 2 ters. Şimdi bu işlemi 3 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Birincisini yaptık. Tıpkı şuradaki yapmış olduğumuz gibi 3 tane üst üste haroşa oluşana kadar yapmamız gereken işlemimiz bu. 2 düzümüzü ördük. 2 haroşamızı örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra gördüğünüz gibi 3 dişten oluşacak haroşalarımızı ördüğümüze göre artık kol altı çalışmalarımız için baştan 11 ilmeğimizi sadece haroşa örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Daha sonra ilmeğimizin gelişine göre düzü düz, haroşa olanı haroşa olarak devam edeceğiz. 2 düzümü ördüm. 2 haroşa, 2 düz. Son 11 ilmek kalana kadar örgümün ilmek yönünü takip ediyorum. Son 11 ilmeğimiz ise sadece haroşa öreceğimiz ilmeklerimiz. Evet, şimdi baştaki 11 ilmeğimizi 2 sıradan oluşacak şekilde haroşamızı ördük. Ortadaki kısımlarımızda gördüğünüz gibi yine 2 ters 2 haroşa şeklinde devam ettirdik arkadaşlar. 2 haroşamızın üzerine şimdi bir sıra düz örgü örmemiz gerekiyor. Bunun için 11 ilmeğimi bu sırada düz ördüm. Ortadaki ilmeğimin gelişine göre haroşaları haroşa, tersleri ters, düzleri düz şeklinde devam ettireceğim. Son yine 11 ilmeğimizi arkadaşlar düz olarak öreceğiz bu sıramızda da. Tekrar ön yüze döndüğümüz zaman ise kol kesmemizi yaparak örgümüze omuz boyuna kadar devam edeceğimiz kısma geleceğiz. Şimdi 2 ters, 2 haroşa, 2 düz, 2 ters değil arkadaşlar, 2 düz ve 2 haroşamızı ördükten sonra 11 ilmeğimizi tamamını düz olarak örüyorum. Dönüyorum örgümün arka tarafına. Burada 11 ilmeğimizi ters, ve ilmeğimizin gelişine göre tersi ters, haroşaya haroşa şeklinde tekrardan başa kadar devam ettiriyorum ve 11 ilmeğim yine ters olarak öreceğiz. Ön yüze döndüğümüzde de kesmelere başlayabiliriz. Şimdi bir sıra haroşamızı ördükten sonra kesme işlemimizi ikinci sıra haroşamızda yapmışız arkadaşlar. Kontrolümüzü yaptık. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bu sıramızı da haroşa olarak ikinci haroşa sıramıza başlarken keseceğimize göre bir sıra daha haroşamızı örüyoruz. 11 ilmeğimizi haroşa ilmekler olarak örüyorum. Son 11 ilmeğimi de yine haroşa olarak öreceğim. Tekrar bu başa geldiğimizde kesmemizi yapacağımız kısma gelmiş olacağız. Düzeltmemizi de yapmış olduk böylelikle. Bu sırada değil, bir sonraki sırada bir sıra haroşamızı oluşturmamız gerekiyor keserken. Evet, haroşalarımı örüyorum. 11 ilmek. Keserken tam gördüğünüz gibi bir sıra haroşa oluşacak şekilde kestiğimize göre şimdi örgümün ilk önce bu kısmından 4 ilmek dönüşte kesiyorum. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm gördüğünüz gibi ve birinci
sol yanımızın kesmesini yapmış olduk böylelikle. Şimdi ilmekleri başa kadar gelişine göre öreceğim. Evet, bir sıra haroşamızdı. Bu başa kadar ördük. Şimdi bunu ön yüzde dönüşte keseceğiz. Böylelikle tek sıra halindeki o haroşamız oluşmuş oldu. Şimdi bir ilmek haroşa örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve bunu toplamda 4 kez yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi 7 ilmeğimizde haroşa olarak ördüğümüze göre artık 2 sıra haroşa, 1 sıra düz, 2 sıra haroşa şeklinde örgümüz devam edecek. Ortadaki örgümüzün stili ise 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa tekniğiyle omuz boyumuz oluşana kadar örgümüze devam ediyoruz. Daha sonra omuz boyumuz oluştuğunda yine birleştirmeyi birlikte yaparak örgümüzün arka bedenini de tamamlamış olacağız. Ve en son ilik evi çalışması yaparak öreceğimiz sol yanımızı örme işlemine kalacak. Evet arkadaşlar, toplamda kol kesiminden sonra da 7 haroşa model kadar çalıştık. Artık omuzlarımızı birleştireceğimiz kısma gelmiş olduk. Şimdi iki dış yüzeyi iç kısımlarda birleştirerek omuz hizamızdan kesme işlemini yapacağız. Tığ yardımıyla yapacağız bu işlemi arkadaşlar. Tam örgümün sağ başındayım gördüğünüz gibi. İki iç kısmı arka taraftan tığ ile birleştirerek yaptığımızda omuzlarımız daha düzgün duracak. Ve dikerek yan taraflarımızda dikerek birinci parçamızı tamamlamış olacağız. Tığımızı aldık arkadaşlar. İki iç yüzeyi dış yüzeyi içe dek getirdik. İç yüzeylerimiz böylelikle tersten omuzdan birleştirmek için. Şimdi ilk önce ipimin olduğu ilk ilmeğimi alıyorum. Daha sonra da örgümün kendine bakan yüzündeki ilk ilmeği alıyorum ve ikisini birlikte alarak bir sık iğne tekniği kullanıyorum. Daha sonra bir sağdan bir soldan alıyorum ve yine sık iğne tekniğini uyguluyorum. Yine aynı şekilde bir içten bir dıştan alarak tığ yardımı ile birleştirmeye devam ediyorum. Biraz serbest bırakarak toplamda 18 kez bu işlemi yapacağız. Çünkü omuzumuzdaki kalan ilmek sayımız 18 taneydi. Biraz esnek bırakarak yaparsak örgümüz daha düzgün duracaktır arkadaşlar. İstiyorsanız her iki omuzu komple kesip iğne ile dikerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Hangisi sizin için daha kolaysa birleştirmeyi o şekilde yapabilirsiniz. Biraz yakın çekim yapmak istiyorum. Daha net görülsün diye. Şimdi bu ilmeğimizi takalım. Birleştirmemizin gördüğünüz gibi arkadaşlar birleştirmemizin son hali bu şekilde. Haroşalarımızı da birleştirmiş olduk. Şimdi omuzumdan kesme işlemine devam ediyorum. 18 ilmek kalana kadar. Daha sonra diğer kısmımızı da ördüğümüzde
Biraz bu kısmı esnek bırakalım arkadaşlar. Ense kısmı rahat dursun. Mümkün olduğu kadar gördüğünüz gibi esnek alarak birleştirmeye devam ediyorum. Bakalım şu kısma kadar 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 ilmek bir de şişimde var. 7 ilmek daha kesmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu ilmeğimizde tekrar şişimizi takıyoruz ve buradaki 7 ilmeğimizi bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafımızda öreceğiz çünkü. Şimdi omuzumuzu, bu kısım burada durduğu yerde bir dikişimizi sağlayalım yan taraftan. İlk yanımızın nasıl göründüğünü de hep birlikte görmüş olalım arkadaşlar. İlk önce uçtaki hafif artmış ipimizle dikmeye başlayalım. Daha sonra yeni ipimizi takarak devam edelim. Şimdi düz örgülerimizde biliyorsunuz kenarlarda içe dönük V'lerimiz oluşuyor. Kenar dönüşlerimizin son ilmeğini örmeden alıyoruz. Dönüşte ördüğümüz için. Şimdi de dikerken de bu V'lerin içerisinden iğnemizi karşılıklı aynı sıra sayısından geçirerek diktiğimizde estetik, orijinal bir görüntü oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi omuza kadar dikelim. Evet arkadaşlar, kenar dikişlerimizi de bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi gördüğünüz gibi omuzumuzda şu şekilde son halini paylaşalım. Sağ yanımız ve arka bedenimizin çalışmasıyla yeleğimizin son parça çalışmasına artık başlayabiliriz. Şimdi omuz hizamızda bir ipimiz vardı. Bu ipi devam ettirmek için ilk önce biraz uzunca bir kesme yapıyorum. Bu ipimizle birlikte ilmek tutucumuzu takmamız gerekiyor. Şişimizi çıkaracağız. Ve tıpkı diğer yanımızdaki sayılarla aynı şekilde örgümüzü öreceğiz. Yalnız tek fark olarak ilik evimizi ayarlayacağız. İlik evi açmamız gerekiyor. Erkek yeleği olduğu için sol yanımıza. İlk önce ilmek belirleyicimize bir ilmeklerimizi aktaralım. Ve şimdi ipimizin ucunu tekrardan alıyoruz. 50 santim kadar bırakıyoruz ve 36 ilmek başlamış olduğumuz sağ yanımızı sol yanımız için de 36 ilmek başlıyoruz ve 2 ters 2 düz 10 sıra lastik çalışmamızı yapıp geliyoruz. 10 sıradan oluşacak şekilde lastik kısmımızı ördüğümüze göre arkadaşlar artık model çalışmasına başlayabiliriz. Şimdi 7 ilmek kalana kadar sadece ön yüzden düz ilmeklerimizi örüyoruz. Çünkü burası örgümüzün sol yanı. Model kurulumu diğer yanımızdan tam tersi. İlk önce sondan başlıyoruz. Lastik çalışmamız, yan patımız son 7 ilmekte uygulayacağız. Bunun için bütün ilmeklerimizi ilk etapta düz olarak örüyorum. İki, 4, 6, 7, 3 ilmek daha örmem gerekiyor.
7 ilmeğimi ön yüze haroşa düşecek şekilde örüyorum. Tekrar arka tarafına döndüm. 7 ilmek haroşa. 3, 6, 7 ve kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne dönüyorum. 7 ilmeğim kalana kadar düz örgüme devam ediyorum. Son 7 ilmekte birinci ilik evi çalışmasını yapacağız. Son 7 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi haroşa tekniğimle örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesmemi yapıyorum. Kestiğim ilmeği yerine getirmek için doladım ve son 3 ilmeğimi haroşa tekniğimle tekrar örüyorum. Böylelikle birinci ilik evimizi açtım arkadaşlar. Şu kısımda ilik evi açtığımızı düşünürsek eğer açtığımız kısımdan sonra 1, 2, 3 haroşa sayıyorum. Dördüncü haroşamıza yine ilk evi açacağım. Yine 1, 2, 3 haroşa sayıyorum ve dördüncü haroşamıza tekrardan ilk evi açacağız ve toplamda 3 kez ilk evi açmış olacağız. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü haroşamızı çalışmaya başlarken de cep çalışması yapmıştık arkadaşlar. Bu kısma kadar örgümüzü örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi 2 sıra haroşamızı ördük. Gördüğünüz gibi temelini oluşturduk. 3. sıra haroşa başlarken aynı zamanda cep çalışması yapacağımız yerdeyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi sol yanımızı ördüğümüze göre ilk etapta baştan 10 ilmek düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şu kısmımızı örmüş olduk. Daha sonra toplamda 4 kez haroşa uygulaması yapmışım. Gördüğünüz gibi 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz ve 2 ilmek haroşa ile cep çalışmasını yaptım. Ve arada 5 ilmek kalması gerekiyor. Düz olarak gördüğünüz gibi. Evet, 5 ilmek düzüm kaldı. 5 ilmek düzümü örüyorum. Ve kalan 7 ilmek haroşa ile sıramı tamamlıyorum. Yani kurulumumuzu şu kısımdan yapmamız gerekiyor. Sol yanımızı örerken diğer yanımızın tam tersi işlemlerle. Şimdi 7 ilmek haroşa, 5 ilmek ters, 2 ilmek ön yüze haroşa düşecek şekilde 2 ilmek ters, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek ters, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek ters, 2 ilmek haroşa ve 10 ilmek ters ile sıramızı tamamlıyoruz ve cep çalışmamızı da kurmuş olduk böylelikle. Peki kaç kez örmüşüz aradaki haroşalarımızı? 2, 4, 6, 8. 8 haroşa boyunda
Bu kısmı aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Daha sonra buradaki ilmeklerimiz 3 dişten oluşacak şekilde hepsi haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Bu arada ikinci ilkebimizi de açmayı unutmuyoruz. Ve bu kısmı oluşturduktan sonra ilmeklerimizin hepsi düz olarak iki kenar patındaki haroşamız oluşana kadar düz olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi en sizi zorlayacak kısım cebini kurmaktı. Cep çalışmasında birlikte kurduğumuza göre şu kısma kadar örgümüzü örüp gelelim. Daha sonra buradaki iki haroşa, iki düz kurulumumuzu birlikte yapalım ve kol kesimimizi de göstererek örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi tam kol çalışması, yani şuradaki iki haroşa iki düz çalışmasının yapılacağı yere kadar geldik örgümüzde ve son ilkevi çalışmasının da yapacağımız kısma başlayacağız. Şimdi örgümüzün sol yanını ördüğümüze göre kenar ilmeğini alıyorum ve burada kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa, 2 ilmek düz şeklinde örgüme devam ediyorum. 2 düz, 2 ilmek haroşamı örüyorum, 2 ilmek düzümü örüyorum ve 7 ilmek haroşa ile sıramın sonuna geliyorum. Dönüyorum örgümde. Yine 7 ilmek ön yüze haroşa düşecek şekilde örüyorum. Kenar patım için 4, 5, 6, 7. 2 ters 2 haroşa şeklinde tekrardan başa kadar ilerliyorum. Bu işlemi 3 sıra boyunca yapacağız. Ön yüze 3 diş haroşa düşecek şekilde yapacağız. Birincisini oluşturmuş olduk. Son ilkevimizi açacağımız kısımdayız. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir kez doladım. Kalan 3 ilmeğimi de ördüm ve 3. kez de ilkevimizi açmış olduk. Haroşalarımızın ikinci sırasını örerken. Şimdi 7 ilmek haroşa, 2 ters, 2 haroşa devam ediyorum. 3 sıraya tamamlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı ördüğümüze göre şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve örgümün yine ilmek gelişine göre örmeye devam ediyorum. Tıpkı şuradaki gibi 2 sıra haroşa, bir sıra düz, 2 sıra haroşa şeklinde örerek kesme işleminin taban çalışmasını yapmamız gerekiyor. Yine 2 haroşa 2 düz olarak örgüme devam ediyorum. Haroşa, 2 düz ve 7 ilmek haroşa örmem gereken sıradayız. Yan patım için 7 ilmek haroşamı örerek sıranın başına geldim. Arkasına dönüyorum örgümün. Son 11 ilmeğim haroşa olacak. Buna dikkat ederek baştaki 7 ilmeğim haroşa, aralar 2 haroşa 2 ters ve son 11 ilmeğim haroşa olacak şekilde örgümün arka taraftan da tamamlıyorum.
2 ilmek tersimi ördüm. 2 ilmek haroşa. Yeniden sıranın başına geldik. Gördüğünüz gibi birinci sıra haroşamızı oluşturduk. Şimdi aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. Daha sonra bir sıra ön yüzden düz ve ters olarak geleceğiz. Daha sonra birinci haroşa sıramızı oluştururken de kesme sıramızı yapacağız. Keserken de artık yaka oyuntularına da başlayacağız. Evet arkadaşlar. Birinci haroşa kısmımızı da tekrar oluşturduk düzümüzden sonra. Şimdi kesme işlemini yapacağımız sıramızdayız. Baştan 4 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. İkinci kesmemizi yaptım. Üçüncü ve dördüncü son kesmemizi yaptıktan sonra 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi 2 düz, 2 haroşa. 2 düz, 2 ilmek haroşa şeklinde örmeye devam ediyorum. Kenar patımın yanındaki 2 ilmeğim kalana kadar. 2 haroşamı da ördüm. Şimdi 2 düzüm var arkadaşlar. İkinci düzümün birinci düzüm ile yerlerini değiştiriyorum. Düzgün durması için ve bu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Birinci kesmemizi yapmış olduk. Haroşa olarak da ikinci haroşa sıramdayım. Yan patıma baktığım zaman ve ilmeğimin gelişine göre örüyorum. Artık arkadaşlar her 7 ilmek yan patımızın yanındaki 2 ilmeğin birbiriyle yerini değiştirerek kesmemize devam edeceğiz. Ve bu işlemi toplamda 18 ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. Başlangıçta ve sonuçtaki patlarımızın lastik çalışmasına 2 sıra haroşa 1 sıra düz şeklinde örmeye de devam edeceğiz. Omuz boyumuz oluşana kadar. Evet arkadaşlar, diğer yanımızın da kesme işlemlerini tamamladık ve örgümüzün 18 ilmek kalana kadar ördük ve kenardan 1 2 3 4 5 6 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi son haroşa sıramızda artık örgümüzün omuzunun birleştirmesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ilk etapta şu kısımda kaç haroşa boyunda örmüşüz. Kesme işlemimizin haricinde 1 2 3 4 5 6 7 bu kısma bakalım. Kol kesiminden sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7.'sine başlamış oldum. Böylelikle omuz boyumuz oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi şişimin diğer ucuna buradaki omuzumdaki ilmek belirleyiciyi takmış olduğum kısmı çıkarıyorum ve diğer ucuna buradaki ilmeklerimi dikkatli bir şekilde geçiriyorum. Kesme işleminin son kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar toplamda 18 ilmeğimiz kaldı. Evet. Şimdi omuzumuzun bu kısmını da evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yeleğimizin dış yüzü, her dış yüzeyi iç kısımda kalacak şekilde çevirdik. İki ucundan kaldığımız yerden kesme işlemine devam edeceğiz. Toplamda 18 tane ilmeğimizin olduğunu söylemiştik. Düzgün bir şekilde uçlarını birleştiriyorum ve tıpkı diğer yanımda olduğu gibi omuzdan ilk önce birinci ilmeğimi, daha sonra karşı taraftan ikinci ilmeğimi alıyorum ve sık iğne tekniğiyle birleştiriyorum omuzları.
Evet, birleştirmemizi de yaptığımıza göre uçlarımızı gizleme çalışması yapalım ve son haline bakalım. Yandan birleştireceğiz. Bakalım son halimize. Şimdi dikiş ile diğer yanımızda birleştirip düğmelerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Düğmeleri nereye dikiyoruz? Birer tane ceplerimizin başına ve 3 tane de ilikebi çalışması yapmış olduğumuz yerlere düğmelerimizi diktikten sonra son görünümünü yine sizlerle paylaşalım ve temizlik çalışmasını yapalım.